1958 yılında Danimarka'da yer alan Statens Serum Enstitüsü'nde çocuk felci aşısı üzerine önemli bir çalışma yürütülüyordu. Bu çalışmalar sırasında yaygın olarak kullanılan denekler uzun kuyruklu makak maymunlarıydı. Ve 29 Nisan 1958 günü Singapur'dan yeni bir grup maymun daha araştırmalar için enstitüye ulaştı. Ancak o tarihten bir ay sonra bilim insanları bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler. Maymunların derilerinde küçük, irin dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Lenf bezleri şişen bu canlılar hızla hastalanıyordu. Araştırmalar ilerledikçe bu salgının çiçek virüsüne benzeyen ama farklı bir viral enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Ve böylece son zamanlarda hepimizin adını duyduğu bu hastalık tarihte ilk kez adını aldı. 1960 ve 68 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki esaret altındaki maymun kolonilerinde birkaç maymun çiçeği salgını daha rapor edildi. Bu salgınlar sırasında birçok hayvan hayatını kaybetti. Ancak ilginç bir şekilde hiçbir insanda bu hastalık tespit edilemedi. O dönemde bilim adamları bizlerin maymun çiçeği virüsüne karşı dirençli olabileceğini düşünüyordu. Ama 1 Eylül 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Basankusu'daki bir hastaneye getirilen 9 aylık erkek bir bebekte derisindeki lezyonlardan alınan örneklerde maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Bebek maymun çiçeği virüsünü yenmeyi başardı. Ancak taburcu edilmeden önce kızamık hastalığına yakalandı ve ne yazık ki hayatını kaybetti. İşte insanlarda tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası da bu. Şimdi gelelim maymun çiçeği ile ilgili bilmemiz gereken 9 bilgiye. Maymun çiçeği virüsü daha çok Orta ve Batı Afrika'da rastlanılan zoonotik, yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık. Şimdi adından yola çıkarak bu virüsün maymunlardan geldiğini düşünmeyin. Keşfedildiği deneylerde ilk olarak maymunlar yer aldığı için monkeypox adını alıyor. Esas kaynağı bilinmese de Afrika sincaplarının ve Gambiya keseli sıçanlarının virüsün birincil kaynakları olduğuna inanılıyor. Ve 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü isminden oluşabilecek yanıltıcılığı ve ayrımcılığı kaldırmak için virüsün adını Mpox olarak değiştirdi. Ve 2003 yılında Afrika dışında ilk vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi. Gana'dan Teksas'a Gambiya keseli sıçanlarının ithal edilmesiyle kemirgenler virüsü aynı hayvan tesisinde yer alan çayır köpeklerine bulaştırdı. Çayır köpekleri daha sonra çoğunlukla genç yetişkinler ve çocuklar olmak üzere insanlara aktardı. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Öncelikle virüs kişiden kişiye, hayvandan kişiye, insandan hayvana ve hayvandan hayvana yayılabilir. Özellikle enfekte olan bireylerle ve hayvanlarla temas. Enfekte olmuş bireylerin temas ettiği yüzeylere ve eşyalara temas etmek başlıca bulaşma sebepleri. Şimdi maymun çiçeği virüsünün bulaşma şekli yakın temas gerektirdiği için COVID-19'dan çok daha az bulaşıcı. Örneğin Our World in Data'nın verilerine göre Mpox virüsü dünya çapında 100.000 vakaya 2 yıl sonra ulaşırken COVID-19 ise ilk 2 yılında 400 milyondan fazla insana ulaştı. Şimdi bunu anlamak için Taksim ile Silivri arasındaki 75-80 kilometrelik mesafe Mpox virüsünü temsil etse dünyanın çevresini 8 kez dolaşmak COVID-19'u temsil edebilir. Aradaki fark o derece fazla. Şimdi belirtilerine gelecek olursak. Bu hastalığın diğer hastalıklarda da olduğu gibi bir takım belirtileri var. Ama gözle görülür en temel ayırt edici belirtisi ise vücutta birkaç ile birkaç bin arasında oluşan lezyonlar. Ve 23 Temmuz 2022 yılında ilk defa acil durum ilan edildi. Ve 10 ay sonra Mayıs 2023'te salgın kontrol altına alındığı için kaldırıldı. Ancak geçtiğimiz haftalarda daha ölümcül bir varyant çıkması sebebiyle tekrar acil bir durum daha ilan edildi. Peki tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığına karşı etkisi tam olarak kanıtlanmış bir tedavi yok. Semptomlar genellikle 2-4 hafta arasında sürüyor ve kendiliğinden veya destekleyici bakımla süreç içerisinde geçiyor. Peki aşı var mı? O da yok. Lakin çiçek hastalığına karşı üretilen aşılar maymun çiçeği virüsüne karşı büyük oranda koruma sağlıyor. Örneğin 1980'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çiçek hastalığına karşı aşılanmış hastalardaki komplikasyonlar aşılanmamış hastalara göre daha az yaygındı. Örneğin başka bir çalışmaya göre 1980'de çiçek aşısının durdurulmasıyla sürü bağışıklığımız azaldı ve bu durum maymun çiçeğinin yayılmasını kolaylaştıran faktörlerden birisi oldu. Şimdi gelelim esas soruya. Evet,
Ölümcül olabilir ama bu oldukça nadir bir durum. Genellikle kendi kendine iyileşen bir hastalık. Ama ölüm oranı düşük olsa da haliyle her hastalıkta da olduğu gibi bazı komplikasyonlar bireyden bireye göre değişebiliyor. Örneğin Our World in Data'nın verilerine göre Mayıs 2022'den beri 100.000'den fazla kişi enfekte olmuş ve 300'den az kişi yaşamını yitirmiş. Şimdi bu verilere bakarak şunu görebiliyoruz ki bu durum aslında çok fazla endişe edebileceğimiz bir durum değil. Ama biz yine de tedbiri elden bırakmayalım derseniz askeri düzeyde hijyen kurallarına dikkat etmeniz ve gelişmeleri yakından takip etmeniz sizlere yardımcı olacaktır.